Türkiye'de polis olarak kalmak mı yoksa İrlanda'ya gelmek mi? Bir dil okulu hayatınızı ne kadar değiştirebilir? Dönemdeyken de yazılım üzerine üniversite okuyordum. İşte benim gibi birkaç tane kafası kırık çıkıyor işte. Meslekten istifa eden ama bu binde bir arkadaş. Yeah, I have a YouTube channel, but it's quite new. Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan polislikten İrlanda'ya hayatımı baştan nasıl kurdum bunları konuşacağız. Ama öncesinde hadi mutfağa gidelim. Kahvaltı hazırlarken bana eşlik edin. Bugün ev biraz kalabalık olacak çünkü ev arkadaşlarımdan bir tanesi iş arkadaşlarıyla birlikte bahçede mangal yapacakmış. Ben de onlara rahatsızlık vermeden şu an kahvaltımı hazırlamak istiyorum. Dün de ben yapmıştım zaten bahçede mangal. Gayet güzel oluyor. Şu an mutfağa doğru geçiyorum. Daha sonrasında hemen hızlıca kahvaltımı hazırlayıp odaya geçmek istiyorum. Sessiz bir yerde sizlerle tüm detayları paylaşmak istiyorum. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Hemen kahvaltı hazırlamaya başlayalım. Bu şekilde zeytin, avokado. Burada beef pastırması var. Yumurtamız var. Ayrıca bir de domates almam gerekiyor. Yeah, how are you? Fine. Yeah. If you don't mind, I'm just recording some video. Yes. Can you make Yeah, do it whatever you want. Don't worry. Ben bir tane avokado çekirdeğinden şu an bitki yetiştiriyorum odamda. Biraz sonra sizlere de onu gösteririm. Yeah, I have a YouTube channel, but it's quite new. Evet arkadaşlar, bir dil okulu hayatınızı ne kadar değiştirebilir? Veya bir ülke Türkiye'deki yaptığınız profesyonel mesleğinizden sizi istifa ettirebilir mi? Veya bambaşka kariyer hedefleri varken yaşadıklarınız, yeni hayat tecrübeleriniz ve yeni iş tecrübeleriniz sizi kariyerinizde değişikliğe götürebilir mi? Evet arkadaşlar, bunların hepsi benim başıma geldi. İrlanda'ya dil okulu için geldim. Çünkü Türkiye'de Emniyet'in Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Ve o dönemdeyken de yazılım üzerine üniversite okuyordum. Artık baktığımda dilimi geliştirmem gerektiğini anladım ve Türkiye'de ne kadar çabalasam bile ne geliştiremedim. Aslında İrlanda'dan önce ben Avustralya'ya gitmek istiyordum. Evet, uzak. Hatta dünyanın dibi diyorlar. Evet, Avustralya'ya gitmek istiyordum dil okulu için. Yani havası güzel olsun, doğası güzel olsun, birçok sebep vardı benlik. İrlanda'nın ismini bile duymamıştım.
Ta ki Covid olup vizeler kapatılana kadar. Bütün ülkeler giriş çıkışları kapatmıştı. Yapmam gereken tek şey beklemekti. O zaman polis memuruyum. İzmir'de Erzurum'a tayin oluyorum. Dedim ya biraz önce dünyanın bir ucu diye. İzmir'le Erzurum da Türkiye için o şekilde. Tamamen bambaşka iki farklı kafa yapısı olan, iki farklı görüşü olan şehirler. Evet. 3 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra Erzurum. Yeni bir sayfa. İstemediğim bir şehir ama mecbur olduğum bir şehir. İstemediğim bir hayat ama yapmak zorunda olduğum bir görev. Gittik arkadaşlar. Evet. İzmir'de sıcaktan yanarken bu sefer Erzurum'da donmaya başladık. Eksi 30'u gördüm gözlerimle. İzmir'de çok iyi bir vücudum varken, zayıf ve yani çok fazla kilosu olmayan bir halim varken Erzurum'a gittiğimde artık yürüyüş yapamaz veya herhangi bir şey yapamaz oldum. Kilo aldım. Ya her şey, bütün hayatım baştan sona değişti. Bir şehir hayatınızı bu kadar değiştirebilir. Bir ülke de hayatınızı bu kadar değiştirebilir. Buna gelmek istiyorum. Ne oldu? Gittim Erzurum'a. Tamam, göreve gidip geliyorum, çalışıyorum, işe gidip geliyorum ama mutlu değilim hayatımdan. Hani zaten bir meslek seçmişim belli sebeplerden dolayı. Bu sebeplere değinecek olursak da arkadaşlar, yaşadığınız çevre sizin eğitim kalitenizi de belirliyor. Ben Malatya'da yaşıyorken lise döneminde Kubilay Lisesi'ne gittim. Ve bu Kubilay Lisesi de arkadaşlar merkezde 36 tane lise varsa 35-36. sıradadır yani. Bundan bir sonraki kötü okulda işte bizim hemen yanımızdaki teknik liseydi. O kadar söyleyeyim sizlere. Hani burada aldığım eğitim kalitesi sebebiyle de iyi bir üniversite tercihi yapamadım. Normalde bilgisayara, yazılıma çok meraklı olsam bile istediğim bölümlere gidemedim. Daha sonrasında baktığımda hani diğer bölümlere bakıyorum. Millet sadece okumak için gidiyor ve sonrasında bir yığın borçları var. Hani bunun analizini o zaman yapabilmiştim ve en kolay parayı nasıl bulabilirim derdim buydu yani. Tamam, polislik dışarıdan süslü gözüküyor, güzel bir meslek gözüküyor ama benim ailemde, etrafımda bir tane polis bile yok. Ya selam verip sorabileceğim bir tane polis yok. Ve tamam dedim, ben polis olmak istiyorum dedim. Daha sonrasında işte hani sebep olarak 2 yıl okuyacaksın. Daha sonrasında direkt atama garantim var ve maaşa geçeceksin. Bence benim standartlarımdaki bir insan için bence gayet güzel bir deal. Güzel bir anlaşma. Tamam ya, hoş, eyvallah, polis olduk arkadaşlar. Okula gittik, zaten 2 yıl okudum ben. Okurken 2 yıl zaten eziyet gibiydi. Sonrasında mesleğe geçtik. Meslekte İzmir'deyken şehir güzel olduğu için eğleniyordum. Çünkü cebimde param var, istediğimi yapabiliyorum. Ama meslekte yine sorunlar var. Ama işte durum Erzurum'a gittiğimde, Erzurum'da olma sebebimin de bu meslek olduğunda artık benim için kayışlar koptu. Yani hani dayanılmayacak hallere geldi. Bir çıkış yolu arıyordum ve bu çıkış yolunda yurt dışına gitmek olarak buldum. Neden diyecek olursanız, çünkü Türkiye'de polis memuruna normal memurlara nazaran birazcık daha fazla maaş veriliyor. Hani ne iş yapabilirim ki ben? Bir yazılımcı veya farklı bir iş yapmam lazım ki gene polislik maaşını alabileyim. Hani polislikten istifa ettiğimde Türkiye'de ne yapabilirim? 18 yaşında, 19 yaşında girmişsin polis okuluna. Herhangi bir hayat tecrüben yok. 2 yıl okumuşsun. Daha sonrasında 3 yıl İzmir'de çalışmışsın. Tek bildiğin iş bu. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir şey yapamazsın. Bundan dolayı da Türkiye'deki polislerin elleri kolları bağlıdır. O meslekten başka ellerinde hiçbir şey yoktur. O yüzden bu insanlar arkadaşlar körü körüne mesleklerine bağlı olmak zorundalar. İşte benim gibi birkaç tane kafası kırık çıkıyor işte. Meslekten istifa eden ama bu binde bir arkadaşlar. Diğer arkadaşların hepsi bir şekilde meslekte devam ediyorlar. Diyebilirsiniz ki hani üniversite mezunu birçok insan var. Bunların meslekleri var ellerinde. Hayır arkadaşlar, Türkiye'deki üniversitelerde hiçbir şey öğretemiyor. Ne öğretiyorlar Türkiye'deki üniversitede, söyleyebilir misin? Yani deneyim bazında hiçbir şey öğrettikleri yok. Sadece teorik bilgi veriyorlar. Ve bu teorik bilgi de iş sahasında bir işe yaramıyor. Bundan dolayı arkadaşlar evet, polis memurluğunda ben ne kadar kalırsam kalayım, ne kadar beklersem bekleyeyim hiçbir şey olacağı yoktu. Ve ben işte hani komiserlik şudur budur onlara da hiç yeltenmedim. Çünkü zaten yaptığım meslekten mutlu değilim ki yükselmenin derdine girip. Yükseldim zaten, işler iyice çığırından çıkacak edecek. Hiç gerek yoktu. Daha sonrasında bir yeni YouTube'da gezinirken bir videoya denk geldim. Ve işte Avustralya kapıları kapatmış. Diğer ülkeler kapıları kapatmış. Ben Erzurum'dayım. İşte yapacak bir şey yok. Mecbur akşama kadar işte YouTube izliyorsun, Netflix izliyorsun, bir şeyler izliyorsun. Sonrasında işte İrlanda hakkında bir video gördüm. Evet, YouTube'da. Ve hayatımı tamamen değiştirdi. Oturdum. Akşama kadar, o zaman ChatGPT de yok arkadaşlar. Akşama kadar İrlanda hakkında araştırmalar yaptım. Nedir, ne değildir, nasıl gidebilirim?
Gitsem mesleğimdeki sürecim nasıl olacak? Bunların hepsini araştırdım. Askerlik, daha o zaman askerlikle mükelleftim. Çünkü muafiyetim vardı ama 10 yıl çalışmadığım için. A'dan Z'ye bunların hepsini araştırdım arkadaşlar. Ve günün sonunda baktım ki evet, her şey benim için uygun. Tek yapmam gereken ücretsiz izne başlayıp gidip İrlanda'da dil okuluna gitmek ve orada hayatımı kurmaya çalışmak. Elimde bir yıl ücretsiz izne çıkıp İrlanda'ya yerleşip burada hayatımı sıfırdan kurabilmek için bir şansım vardı. Sadece bir yıl. İkinci bir şansım yok. Başarısız olursam o mesleğe dönmek zorundayım. Çünkü başka bir mesleğim yok. Veya işte yazılım üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyordum o dönemler. Belki oradan farklı bir şeyler yapabilirdim. Sonrasında baktım arkadaşlar, evet İngilizce öğrenmem gerekiyor. İngilizceye o zamana kadar çok fazla değer vermiş bir insan değildim. Ondan sonra oturdum bekledim. Ne zaman ki işte bu Covid olayları dinip kapılar açılacak, o zaman ben hemen başvuru yapmak istedim. Ama bir baktım WhatsApp grupları kurulmuş, Telegram grupları kurulmuş, 2000-3000 kişi gruplarda dolmuş taşmış yani saatte 200-300 mesaj geliyor. Herkes bekliyor. Yani böyle bir konvoy varmış da ben sonradan katılmışım. Acaba dedim hani nerede yanlış yapmışım, bu kadar insanın bunlardan haberi vardı. Daha sonrasında bir baktım çok fazla yığılma var. Kapılar açılsa bile ben başvuru yapmadım. Çünkü Covid yani tekrardan ortaya çıkabilir, farklı bir şey olabilir. İrlanda'ya gelip de o şansımı hiç etmek istemedim. 3 ay bekledim arkadaşlar. 3 ayın sonunda başvurumu yaptım. İlk başvuru yapanların arkadaşlar vizeleri 1-2 hafta içerisinde onaylandı. Bu zaman gün geçtikçe uzamaya başladı. Ve ta ki ben başvuru yaptığımda 5,5 ay bekledim. 5,5 ay vize bekledim. Ama ne oldu arkadaşlar? Günün sonunda geldim İrlanda'ya. 200-300 kişilik bir liste vardı. Bir onay listesi. Benim listemde arkadaşlar sadece 3 ya da 5 tane onay vardı. Yani burada şunu söyleyebilirim sizlere. İrlanda'ya veya farklı bir ülkeye başvuru yaptığınızda konsolosluk o zamanki kafası red verme olsa bile ne? Eğer sizin iyi bir profiliniz varsa, iyi bir mesleğiniz varsa, geri dönüş garantiniz varsa, banka hesabınızda paranız varsa bu adamlar size vize verir. Ama bunlardan eksiğiniz varsa o zaman işin rengi değişiyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası geldim buraya dil okulu için. 8 aylık. 6 ay dil okulu, 2 ay holiday yani tatil. Daha sonrasında bu okulu 2 defa daha yenileme hakkım var. Toplamda 2 yıl kadar. 8 ay toplamda 2 yıl kadar bu okulu yenileyebiliyorum. Araştırmalarım karşılığında gördüğüm başka bir şey daha vardı. Türkiye vatandaşıysanız İrlanda'ya dil okuluyla gelip daha sonrasında burada vize türünüzü değiştirebiliyorsunuz. Öğrenci vizesinden tamamen ayrı olarak çalışma vizesine geçebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar bir firmada işe girip belki haftada 1 saat, belki haftada 20 saat, belki haftada 40 saat. Yani o anki sizin vizenize göre. Ama eğer öğrenciyseniz 20 saat, tamam mı? Hani az çalışsanız da sorun değil ama 20 saat çalışsanız da okey yani. Bir firmaya girdim. Girdiğim firma Starbucks'tı ve orada 1 yıl çalıştım. Daha sonrasında göçmenlik ofisine başvuru yaptım. Dedim ki böyle ben 1 yıldır burada çalışıyorum bu firmada. Bundan dolayı da ben artık dil okulu veya bir eğitim almak istemiyorum. Bu anlaşmadan yararlanıp İrlanda'da full time yani tam zamanlı çalışma izni almak istiyorum. Onlar da hay dediler ve bana tam zamanlı çalışma izni verdiler. Ama şöyle bir şart vardı. Aynı firmada 3 sene çalışmam lazım. 1 sene zaten çalıştım başvuru yapmadan önce. 2 sene daha çalışmam gerekiyor. Bu 2 seneyi daha tamamladığımda arkadaşlar Stamp 4 vizesini alıyorum. Stamp 4 vizesi bana diyor ki sen İrlanda vatandaşı değilsin. İrlanda pasaportu alamazsın ama kalan bütün haklara sahipsin. Burada istediğin kadar yaşa. Burada yaşadığın sürece. Çalışmazsan bile ben senin vizeni yenilerim. Çalışmak istiyorsan istediğin yerde çalışabilirsin. Okul almak istiyorsan ben sana burs verebilirim. Eğer ki paraya ihtiyacın varsa sosyal yardımlardan faydalanabilirsin. Eğer ki İrlanda'da full time çalışma vizesiyle de 5 sene kalırsan, işte bu nedir, öğrencilik dönemi dışındaki tam zamanlı çalışma iznini aldığınız dönemden itibaren 5 yıl çalışırsan İrlanda'da bu sefer de vatandaşlığa sahip olabiliyorsun. Tüm bunlar varken arkadaşlar şimdi size soruyorum. Ben burada sıfırdan hayatımı kurup istediğim gibi dilimi geliştirip istediğim gibi hayatımı şekillendirip meslekler öğrenip ve asgari ücretle çalışmış olsam bile öğrenciyken veya sonrasında şu an değil kazandığım parayla ben İrlanda'da rahatça geçinebiliyorsam benim sizlere tek sorum Türkiye'de polis olarak kalmak mı yoksa İrlanda'ya gelmek mi? Sizce iyi mi yapmışım yoksa size göre yanlış mı yapmışım? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtir misiniz? Bu kısaca İrlanda'ya gelme sürecimdi arkadaşlar. Türkiye'deki gelmeden önce düşündüklerim, ettiklerim. Bu serinin bir sonraki videosunda da aslında İrlanda'ya geldiğimdeki ilk ay
neler yaptım, hangi evrak işleri yaptım, nerelere gittim, banka hesabını nasıl açtım veya işte iş bulma süreci, hangi dönemde gelmek lazım, bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Birebir ikili konuşma şeklinde yapmak istiyorum bunları. Hani kamera karşısına geçip de hey arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok fazla bunlara girmek istemiyorum. Böyle size direkt somut bilgileri vermek istiyorum. Eğer ki kalbinizde İrlanda olur, farklı bir ülke olur. Bu yaşamak için de olabilir, gidip kalıcı olmak için de olabilir. Böyle bir isteğiniz varsa, bu videolar size yardımcı oluyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.